Merhabalar, Neslinden Tarifler kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için fındıklı, çikolatalı efsane bir kurabiye tarifim var. Hem kurabiye hamuru çok lezzetli hem de iç dolgusuyla sevdiklerinizi ve misafirlerinizi şaşırtabileceğiniz harika bir kurabiye tarifi. Sürpriz kurabiye. Şimdi yapımına geçelim. Kurabiye hamurumuz için şimdi yoğurma kabımızın içerisine bir adet yumurtamızı alalım. Bunun üzerine yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bardak ölçüm 125 mililitre, 150 gram oda ısısında tereyağımız var. Bunu alalım. Bunun üzerine yine bir çay bardağı mısır nişastası, buğday veya mısır olabilir, fark etmez. Bir su bardağı 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle pudra şekeri. Bunları şimdi şöyle güzelce bir karıştıralım iyice. Malzemelerimiz homojen bir karışım haline gelsin. İyice karıştırdık, gördüğünüz gibi. Hepsi birbirine iyice homojen bir karışım haline geldi. Şimdi içerisine bir paket vanilya, yarım pakette kabartma tozumuz var. Bunu da ilave edelim. Ve yavaş yavaş kontrollü bir şekilde unumuzu katmaya başlayalım. Şimdi spatulamı bırakıp elle yoğurmaya geçiyorum. Üç buçuk su bardağı un, 200 mililitrelik bardak ölçüsüyle tam geldi arkadaşlar. Bakın bu kadar arttı 4. bardaktan. Bu dediğim gibi unların kalitesine göre her zaman söylüyorum bütün videolarımda. Yumurtanın büyüklüğüne, küçüklüğüne göre, unların markasına göre farklılık gösterebilir. Her zaman kontrollü bir şekilde koymakta fayda var. Ve şöyle kıvamını gösteriyorum zaten her zaman. Bakın elime yapışmıyor. Artık elimi bakın hiç yıkamadım. Şu şekilde şekil verebiliyorum. Artık kurabiye hamurumuzun kıvamı tamamdır. Şimdi şekil vermeye geçebiliriz. Kurabiye hamurumuzdan şöyle küçük parçalar alalım. Şöyle 30-31 gram kadar yeterli. Mutfak tartınız varsa o şekilde tartarak hepsini daha eşit ölçüde yapabilirsiniz. 32 gram çok küçük daha bir parça. Şöyle şu ölçü yeterli. Ben şimdi zaten adet sayısını söyleyeceğim. Siz de ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi önce bu şekilde hepsini yuvarlıyorum hamurumu. Daha eşit olsun diye. Evet, bu da 30 ve 32 gram yeterli. Şöyle şimdi hepsini bu şekilde yuvarlayarak hazırlıyorum. Mutfak tartınız yoksa da ben size zaten şimdi kaç adet çıktığını da söyleyeceğim. Genelde 25-27 arası çıkıyor. Şu şekilde şimdi hazırlayalım. Kurabiye hamurumuzun hepsini şeklini verdim. Benim boyutlarımda yani 31-32 gram ağırlığında hamurlarımızda 24 adet çıktı. Bu 1-2 tane eksik veya fazla olabilir. Hiç önemli değil. Şimdi sürpriz kurabiyelerimizin içerisine şöyle çikolatalarımız var. Bu hepinizin bildiği bayramlarda ikramlık kullandığımız çikolatalar. Bunlardan var. Bir tane de şöyle klasik bir kahve fincanımız var. İçerisine de streç filmi şöyle dibine doğru iyice bastırın. Bu şekilde içine koyun. Daha sonra bir tane hamurumuzu alalım. Ve şöyle koyalım. Bir tane de çikolatamızı şu şekilde ters şeklinde içine doğru iyice bastıralım. Ve şöyle elimizle arkasında düzeltelim. Şöyle hamurumuzu tabağına da gelecek şekilde ve sonra çıkartalım içinden. Şöyle gördüğünüz gibi. Ve bu şekilde tepsimize dizelim. Şimdi bir tane daha gösteriyorum. Şu şekilde kurabiye hamurumuzu alıyoruz. Fincanımızın içerisine oturtalım. Çikolatamızı ters bir şekilde şöyle iyice bastıralım. Tekrar şu hamurlarıyla komple çikolatamızın altını kapatalım. Şu şekilde iyice düzeltin.
Ve daha sonra da streçimizden çekerek fincanımızın içerisinden çıkartıyoruz. Gördüğünüz gibi çok kolay. Şu şekilde şimdi tepsimize yine yerleştiriyorum. Kurabiyelerimizin hepsine çikolataların içine koyduk ve şeklini verdik. Gördüğünüz gibi harika oldular. Artık kurabiyelerimiz fırına gitmeye hazır. Önceden ısıtılmış alt üst ayar 180 derecede pişmeye gönderiyorum. Kurabiyelerimiz fırından çıktı. Benim fırınımda 18 dakikada pişti. Daha fazla pişirmeyin arkadaşlar. 17-18 dakika yeterli. Kurabiyelerimiz bu şekilde üstleri beyaz kalacak. Altları çok hafif bir şekilde pembeleşmiş olacak. Yani üstleri kızarmayacak. Onun için daha fazla pişirmeyin. Bu süre yeterlidir. Şimdi kurabiyelerimi ılımaya ve soğumaya bırakıyorum. Kurabiyelerimin hepsini bir araya topladım. Şimdi çikolatamı erittim, sütlü çikolatamı. Onunla süsleyeceğim. Şöyle bir tanesini de bir altını da göstermek istiyorum. Bakın bu şekilde altı pembe olmasına rağmen üstleri beyaz kurabiyelerimizin. Arkadaşlar çikolatamı da eritirken şöyle bir bardağımın içerisine ılık su koydum. Bu süt mayalama derecesinde, yani parmağımı içine soktuğumda yakmıyor. Yani 45-50 derece arasında bir su sıcaklığı. Bu sıkma torbasının içine çikolatalarımı koydum. Çok az da şöyle bir tatlı kaşığı da ayçiçek yağı koydum içerisine ve bu şekilde poşetimi bu sıcak suyun içerisine koydum. Tekrar hani benmari şeklinde bir kapta eritip tekrar buna koymanıza gerek yok. Bu şekilde hem bulaşık olmuyor hem çikolata da ziyan olmuyor. Bakın bu şekilde gayet güzel bir şekilde eridi. Şimdi ucundan bir tane küçük bir delik açacağım, şöyle iğne deliği kadar. Bununla da süsleyeceğim kurabiyelerimi. Şimdi çikolatamı sıkmaya başlıyorum. Şöyle avucumda topladım. Şu şekilde de hepsini ileri geri şu şekilde aralıklı olacak şekilde çikolatamı sıkıyorum. Hem şekli hem lezzeti hem dokusu gerçekten muhteşem bir kurabiye. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Umarım sizler de dener ve beğenirsiniz. Denerseniz lütfen yorumlara yazın, benimle paylaşın. Çikolatalarımızın da donması için biraz daha dinlenmeye bırakıyoruz. Kurabiyelerimi şöyle bir sunum tabağıma almak istiyorum. Gerçekten efsane bir kurabiye. Farklı bir tarif arıyorsanız, klasik kurabiye tariflerinden sıkıldıysanız, sevdiklerinize sürpriz yapmak istiyorsanız mutlaka bu kurabiyeyi deneyin arkadaşlar. Gerçekten hepiniz çok beğeneceksiniz. Sürpriz kurabiyelerimiz artık sunuma hazır. Şık sunumu, muhteşem lezzetiyle efsane bir kurabiye arkadaşlar. Mutlaka denemenizi tavsiye ettiğim bir kurabiye tarifi. Şimdi kurabiyemizin bir tanesini keserek bir de iç dokusunu göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi harika. Bakın içi fındık dolgulu, çikolatalı. Dokusunun güzelliği, hem lezzeti hem şekli gerçekten muhteşem bir kurabiye. Tüm deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Kanalıma abone olup bana destek olursanız çok sevinirim. Başka bir tarifte görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.